Merhaba arkadaşlar, örgü atölyeme hoş geldiniz. Paylaşımlardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Yeni videoların gelmesi için beğeni butonuna tıklamayı unutmazsanız sevinirim. Bu videoda size çok beğenilen, çok kolay bir çantanın yapılışını anlatacağım. Çanta 2 adet büyük motiften, 4 adet küçük motiften oluşuyor. Büyük motif 18 sıradan oluşuyor. Küçük motif de 7 sıradan oluşuyor. Büyük motifin eni 35 santimetre. Boyu da 30 santimetre. Küçük motifin eni 13 santimetre. Boyu da 15 santimetre. Çantada daha az renk kullanarak renkleri tekrar edebilirsiniz. Tek renkle de örebilirsiniz. 3,5 mm tığla ördüm. Motiflerin sıra sayısını çoğaltarak veya azaltarak daha küçük ya da daha büyük çanta örebilirsiniz. Şimdi çantayı örmeye başlayalım. Çantanın büyük motifini örmeye başlıyorum. Ortasını örmek için 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 zinciri tamamladıktan sonra sondan 1, 2, 3, 4. zincire giriyorum. Zincirin içinden geçiyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 zincir atlayarak 3. zincirin içine giriyorum. Ve tekrar içinden geçiyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. zincirin içine giriyorum. İçinden geçiyorum. 2 zincir çekiyorum. Sonunda 1 zincir atlayarak ilk zincirin içine giriyorum. Ve yine içinden geçiriyorum ipi. İpi çekiyorum. Arka tarafa alıyorum. Ve 2 zincir çekiyorum. Şimdi oluşturduğum boşluğun içine giriyorum. Zincirden sonra 2 tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden ikinci boşluğun içine giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmiyorum. 3. boşluğun içine giriyorum. Bu boşlukta da 3 tane ikili trabzanı tamamlıyorum. Yine zincir çekmiyorum. Son boşluğun içine giriyorum. 3 tane
ikili trabzan örüyorum. Bu boşlukta köşeleri oluşturacağım. Bunun için 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içine giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden yan taraftaki boşluğa giriyorum tekrar. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmiyorum. Yandaki boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden başlangıçta girdiğim boşluğun içine tekrar giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Burada da köşeleri oluşturmak için 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Köşeye girerek birinci sırayı bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci sırada farklı bir renge başlıyorum. Köşeden giriyorum. İpi çıkardım. Bir zincir çekiyorum. Zincirin yanına 2 tane ikili trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Yine köşeye giriyorum. 3 tane ikili trabzan daha örüyorum. Zincir çekmiyorum. Yan taraftaki köşeye giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Yine aynı köşeye girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi kenardaki boşlukların içine girerek trabzanları örmeye devam ediyorum. Zincir çekmeden yandaki boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yine yan taraftaki boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Kenardaki son boşluğun içine giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Kenardaki trabzanların arasında zincir çekmiyorum. Sadece
köşelerde zincir çekiyorum. Yine zincir çekmeden köşedeki boşluğa giriyorum. Üç tane ikili trabzanı tamamladıktan sonra köşeyi oluşturmak için tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı köşenin içine girerek 3 tane ikili trabzan daha örüyorum. Zincir çekmeden yandaki köşeye giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı köşenin içine girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. Diğer kenardaki trabzanları örmek için zincir çekmeden ilk boşluğun içine giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden yandaki boşluğa giriyorum. Bu boşlukta da 3 tane ikili trabzanı tamamladıktan sonra son boşluğun içine giriyorum. Bu boşlukta da 3 tane ikili trabzanı tamamladıktan sonra ikinci sırayı kapatmak için yine köşeye giriyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipi kesiyorum. Diğer sıralarda da aynı işlemleri tekrar ederek örmeye devam ediyorum. Ben bu çantada zemin rengi ile birlikte 18 sıra ördüm. Siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra. Çantanın ön ve arkasına 2 tane büyük motif yapıyorum. Her iki motifi de 18 sıra örüp geliyorum. Şimdi yan taraftaki küçük motiflerin nasıl örüleceğini göstereceğim. Bu küçük motiflerden çantanın yan bölümleri için 4 adet olacak. Bu motif için de 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sondan 1, 2, 3, 4. zincirin içine giriyorum. Ve ipi zincirin içinden geçiriyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 zincir atlayarak 3. zincirin içine giriyorum. Ve yine ipi içinden geçiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Sonda bir zincir atlıyorum. Sonuncu zincirin içine giriyorum. İçinden geçiyorum. Buradan ipi çekip ipi arkaya alıyorum. 2 zincir çekiyorum. Oluşturduğum ilk boşluğun içine giriyorum. Boşluğun içine zincirden sonra 2 tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden ikinci boşluğun içine giriyorum. İkili trabzan örüyorum.
Yine zincir çekmiyorum. Sonuncu boşluğun içine giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Burada köşeleri oluşturmak için 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. Köşe için yine 2 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden yandaki boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmiyorum. Yandaki boşluğa giriyorum yine. 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. İkinci köşe içinde yine 2 zincir çekiyorum. Birinci sırayı kapatmak için köşeye giriyorum. 1 zincir çekiyorum. İpi kesiyorum. İkinci sırada farklı bir renge geçiyorum. Köşeye giriyorum. İpi çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Zincirden sonra köşenin içine 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı köşenin içine 3 tane ikili trabzan daha örüyorum. Zincir çekmeden diğer köşeye giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Köşe için 2 tane zincir çekiyorum. Aynı köşenin içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden kenardaki ilk boşluğun içine giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yandaki boşluğun içine giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden köşeye giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Köşe için 2 zincir çekiyorum. Aynı köşenin içine 3 tane ikili trabzan daha örüyorum. Zincir çekmeden diğer köşeye giriyorum. 3 tane ikili trabzan. Köşe için 2 tane zincir. Yine aynı köşenin içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmiyorum. Kenardaki ilk boşluğun içine giriyorum. 3 tane trabzan örüyorum.
son boşluğun içine giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. İkinci sırayı kapatmak için yine köşeye giriyorum ve sırayı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimizi de kestikten sonra ikinci sırayı da tamamladım. Bu yan taraftaki motif için de yine aynı işlemleri tekrar ederek 6 sıra örüyorum. 4 tane küçük motifi tamamladıktan sonra birleştirme işlemi yaparken zemin rengini örüyorum. Tüm motifleri tamamladıktan sonra birleştirme işlemini göstereceğim. Çantanın motiflerini tamamladım. 2 tane büyük motif. Dört tane de küçük motifimiz var. Şimdi onların birleştirilmesini göstereceğim. Küçük motifler toplamda 7 sıra olacak. Birleştirme yapacağım için 6 sıra ördüm. Büyük motiflerin zemin rengini de ördüm. Toplamda 18 sıra. Çantada motiflerimiz enine olacak. Bu şekilde birleştirme yapacağım. Küçük motiflerimiz de dikey olacak. Şimdi şuradan başlıyorum, köşeden. Bir zincir çekiyorum. Köşeye girip 2 tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden büyük motifin köşesine giriyorum. İpi çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine köşeye girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden büyük motifteki ilk boşluğa giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Küçük motifteki ilk boşluğa girip 3 tane ikili trabzan örüyorum. Büyük motifteki ikinci boşluğa giriyorum. İpi çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Küçük motifteki ikinci boşluğa girip 3 tane ikili trabzan örüyorum. Büyük motifteki üçüncü boşluğa giriyorum. Küçük motifin de üçüncü boşluğuna girip 3 tane ikili trabzan örüyorum. Dördüncü boşluğa giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Küçük motifteki dördüncü boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Büyük motifteki 5. boşluğa giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Küçük motifteki 5. boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Altıncı boşluğa girdim. İpi çıkardım. Bir zincir çekip 6. boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum.
Büyük motifteki 7. boşluğa giriyorum. İpi çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Küçük motifteki 7. boşluğa girip 3 tane ikili trabzan örüyorum. Büyük motifteki 8. boşluğa giriyorum. İpi çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Küçük motifteki köşeye girip 3 tane ikili trabzan örüyorum. Büyük motifteki 9. boşluğa zincir çekmeden giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Küçük motifteki köşeye girip tekrar 3 tane ikili trabzan örüyorum. Birleştirme işlemini bu kenarda tamamladım. Şimdi kısa kenarda birleştirme yapmadan örmeye devam ediyorum. Tüm boşlukların içine 3'er tane ikili trabzan örüyorum. Kısa kenardaki trabzanları tamamladım. Şimdi diğer büyük motife birleştirme yapacağım. Yine alt taraftan 9. boşluğa giriyorum. İpi alıyorum. Geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Küçük motifteki köşeye girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. Diğer motifte yaptığım gibi birleştirmeleri yapmaya devam ediyorum. Şimdi büyük motifteki 2. boşluğa giriyorum. İpi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Küçük motifteki boşluğa girip 3 tane ikili trabzan örüyorum. Tüm boşluklara sırayla girerek aynı işlemleri tekrar ediyorum. Büyük motifteki boşluğa girdim. İpi çıkardım. Bir zincir çektim. Ve küçük motifteki boşluğa girip 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yine giriyorum boşluğa. Küçük motifte de girip 3 tane ikili trabzan örüyorum. Son boşluğa giriyorum. İpi çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Küçük motifin köşesine giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden
Büyük motifin köşesine giriyorum. İpi çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Küçük motifteki köşenin içine girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. Her iki taraftaki birleştirmeleri de tamamladıktan sonra ikinci kısa kenarı birleştirme yapmadan örüyorum. Yine boşlukların içine 3'er tane ikili trabzan örüyorum. Son boşluğa da 3 tane ikili trabzan ördükten sonra sırayı kapatmak için köşeye giriyorum. İpi çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimizi kesiyorum. Kenardaki küçük motifi birleştirdim. Şimdi ikinci küçük motifin birleştirilmesini göstereceğim. Bu motifin de köşesinden giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Köşenin içine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden büyük motifin köşesine giriyorum. İpi içinden çıkarıyorum ve bir zincir çekiyorum. Aynı köşenin içine küçük motifte 3 tane ikili trabzan örüyorum. Büyük motifteki boşluğa giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Küçük motifteki ilk boşluğa girip 3 tane ikili trabzan örüyorum. Karşılıklı olarak boşlukların içine girerek aynı işlemleri tekrar ediyorum. Küçük motifteki son boşluğun içine giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Büyük motifteki son boşluğa girip ipi çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Küçük motifin köşesine girip 3 tane ikili trabzan örüyorum. Büyük ve küçük motifin birleştiği bölümde köşeye giriyorum zincirin içine. İpi çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum ve küçük motifte yine köşenin içine girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi iki küçük motifin birleştirilmesine geçtim. Yine boşluğa giriyorum. İpi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci boşluğa giriyorum. İpi çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ördüğüm motifin ikinci boşluğuna girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yine aynı işlemleri tekrar ediyorum.
Ördüğüm motifteki köşeye giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi yine büyük motifle küçük motifin birleştiği bölümde köşeye giriyorum zincirin içine. İpi çıkarıyorum, bir zincir çekiyorum ve köşeye girip yine buraya 3 tane ikili trabzan örüyorum. Büyük motifteki bölüme geldik. Son kenarı birleştireceğim. Yine boşluğa giriyorum. İpi çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve burada da ilk boşluğa girip 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yine boşlukların içine girerek aynı işlemleri tekrar ediyorum. Üç tane ikili trabzan örüyorum. Büyük motifteki son boşluğa giriyorum. İpi çıkarıp bir zincir çekiyorum ve küçük motifteki köşeye girip 3 tane ikili trabzan örüyorum. Büyük motifteki köşeye giriyorum. İpi çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum ve küçük motifteki köşeye girip 3 tane ikili trabzan örüyorum. İkinci motifin de birleştirilmesi tamamlandı. Şimdi son kenarı örüp motifi tamamlıyorum. Diğer motiflerde yaptığım gibi tüm boşlukların içine girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. Üç tane trabzanı ördükten sonra sırayı kapatmak için yine köşeye giriyorum. İpi çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi kesiyorum. Birleştirmeleri tamamladım. Çantanın diğer kenarına da aynı işlemleri tekrarlayarak iki küçük motifi birleştireceğim. Çantanın üst bölümünü örmek için yan taraftaki küçük motiften başlıyorum. Ortadaki aradan giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa girerek 2 tane ikili trabzan örüyorum. Yandaki boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Boşlukların içine girerek 3'er tane ikili trabzan örüyorum. Küçük motifle büyük motifin birleştiği noktadaki araya giriyorum. Oraya da 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi büyük motifteki ilk boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum.
sıranın sonuna kadar aynı işlemleri tekrar ederek devam ediyorum. Aralara girerek ördüğüm trabzanları zemin renginden sonra 3 sıra ördüm. Şimdi bu sırayı kapatıyorum. Köşeye giriyorum. Eğer aralara girerek trabzan örmeye devam etseydim, bir zincir çekip arkadaki boşluğa girerek ikili trabzan örüyorum. Bunu zincirle birlikte 3'e tamamlayacaktım. Sonra her zaman yaptığım gibi boşluklara girerek devam edecektim. Şimdi biz başka bir sıraya geçiyoruz. Bundan sonra her deliğin içine girerek trabzan öreceğim. Boşluklara girmiyorum. Bu sıraya zincir çekmeden başlıyorum. Sıranın sonunda sırayı bitirirken burada birleştirdiğim bölümün belli olmaması için farklı bir yöntem kullanıyorum. Tığı bir defa döndürüyorum. İpi tığın üzerine alıp aradan geçiriyorum. Sonra içinden çıkıyorum. Eğer bu yöntem size zor geliyorsa zincir çekerek de yapabilirsiniz. Birleştirmek için girdiğim köşeye girerek ikili trabzan örüyorum. Her deliğin içine girerek ikili trabzanları örmeye devam ediyorum. Bu şekilde ördüğüm ikili trabzanları 3 sıra örüp geliyorum. Bu bölümde de 3 sıra trabzanı tamamladım. Şimdi son sırayı köşeye girerek kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı köşeye girerek sık iğne örüyorum. Ve sık iğne örmeye devam ediyorum. Diğer iki bölümde olduğu gibi sık iğneyi de 3 sıra tamamlayıp geliyorum. Çantanın 3. bölümünde de 3 sıra sık iğneyi tamamladım. 4. sıraya başladım. 4. sırayı da zincir çekeceğim yere kadar ördüm. Beyaz renkli ördüğüm trabzanlardan 4. trabzana kadar geldim. Buradan yukarı doğru çıkıp şu noktadan zincir çekmeye başladım. 90 tane zincir çektikten sonra yine diğer taraftan da beyaz bölümden 4. sırada yukarı doğru çıkıyorum. Şuradan girip tekrar sık iğne örmeye devam ediyorum. Diğer kenarda da aynı şekilde buraya kadar ilerliyorum. Bu hizadan zincir çekmeye başlıyorum. Buraya kadar sık iğne ördüm. 90 tane zincir çektim. Yine az evvel gösterdiğim gibi buradan ilerleyip bu noktadan giriyorum.
Yine sıranın sonuna kadar sık iğne örüyorum. Sıranın sonuna geldiğimde köşeye girerek bu sırayı da kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı köşeye girerek sık iğne örüyorum. Yine zincire kadar sık iğne örmeye devam ediyorum. Zincire kadar geldim. Şimdi şurada bir boşluk atlıyorum. Sonra zincire giriyorum. Zincirin üzerinde yine sık iğne örmeye devam ediyorum. Zincirin içine girerken alt tarafta tek ip bırakıyorum. Çift ip alarak sık iğneyi yapıyorum. Aynı şekilde sonuna kadar devam ediyorum. Zincirin sonuna geldiğimde başlangıçta yaptığım gibi köşeyi girmiyorum. Yanındaki boşluğa girerek örmeye devam ediyorum. Bu işlemi çantanın sapı potluk yapmasın diye her sırada uyguluyorum. Çanta sapının sıra sayısını istediğiniz kalınlığa göre ayarlayabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre 7 veya 8 sıra olabilir. Şimdi ben çantanın sapını tamamlayıp geliyorum. Şimdi küçük motifin olduğu bölümden çantanın tabanını örmeye başlıyorum. Bu taraftaki büyük motifin köşesine giriyorum. Zincir çekmeden küçük motifin köşesine girerek yalancı sık iğne örüyorum. Köşeye tekrar yalancı sık iğne örüyorum. Köşede 2 tane yalancı sık iğne oldu. Küçük motifin kenarına yalancı sık iğne örmeye devam ediyorum. Sıranın sonuna geldim. Şimdi küçük motifin köşesine girerek 2 tane daha yalancı sık iğne örüyorum. Sırayı sabitlemek için büyük motifin köşesine giriyorum. İçinden çıkıp ipi geçiriyorum. İkinci sıraya geçmek için trabzanın üzerindeki boşluğa giriyorum. İçinden çıkıyorum. Dönüyorum. Döndükten sonra yalancı sık iğne örmeye devam ediyorum. Şuraya giriyorum. Yine sıranın sonuna kadar yalancı sık iğne örmeye devam ediyorum. İkinci sıranın da sonuna geldim. Tabanın ters tarafını örerken bu üçlü de
birinciye değil, ikinci araya giriyorum. Zincirin içine. İçinden geçiyorum. Üçüncü sıraya geçmek için de aradaki boşluğa giriyorum. Yine içinden çıkarıyorum ipi ve üçüncü sıra için dönüyorum. Üçüncü sıraya başlıyorum. Yalancı sık iğnenin başındaki deliğin içine giriyorum ve yalancı sık iğne örüyorum. Yine bu sırayı da sıranın sonuna kadar yalancı sık iğne örüyorum. Üçüncü sıranın da sonuna geldim. Tabanın ön tarafındayım. Üçüncü sırayı bağlamak için üçlünün arasındaki boşluğa giriyorum. İçinden çıkarıyorum ipi. Dördüncü sıraya geçmek için üçlünün ilk arasının üzerindeki zincirin içine batıyorum. İçinden çıkıyorum. Dönüyorum. Dördüncü sıraya da yalancı sık iğne ile başlıyorum. Ve sıranın sonuna kadar yalancı sık iğne örüyorum. Her sıranın sonunda uzun kenarda bir araya bir trabzanların üzerine batarak tabanı tamamlayacağım. Tabanın son sırasına geldim. Sıranın sonunda yine üçlü trabzanın üzerindeki zincirin içine giriyorum. İpi içinden çıkarıyorum. Sonra köşeye giriyorum. Yine ipi içinden çıkarıyorum ve dönüyorum. Son sıraya başlıyorum. Şuraya giriyorum ilk deliğin içine. Yalancı sık iğne örüyorum. Kısa kenarın köşesine giriyorum. İpi içinden çıkarıyorum. Yandaki deliğin içine girerek yalancı sık iğne örüyorum. Kısa kenardaki köşeye giriyorum yine. İçinden çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Taraftaki deliğin içine girerek yalancı sık iğne örüyorum. Motifleri birleştirdiğim gibi tabanla kısa kenarı birleştiriyorum. Karşılıklı olarak deliklerin içine girerek devam ediyorum. Şimdi kısa kenardaki deliğin içine giriyorum. İpi alıyorum. İçinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve tabandaki bir sonraki deliğe girerek yalancı sık iğne örüyorum. Yine karşı tarafta deliğin içine giriyorum. Çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tabandaki deliğe girerek yalancı sık iğne örüyorum. Birleştirme bitene kadar aynı işlemleri tekrar ediyorum. Sıranın sonuna geldim. Şimdi yine deliğin içine girerek yalancı sık iğne örüyorum. Kısa kenardaki köşenin içine giriyorum. İpi çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Köşedeki son deliğin içine girerek yalancı sık iğne örüyorum. Kısa kenarın köşesine tekrar girerek ipi çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum.
Son olarak uzun kenardaki köşenin içine giriyorum. İpi çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi kesiyorum. İpi çantanın içine çekip daha sonra temizliyorum. Çantanın tabanını da bu şekilde tamamladım. Evet arkadaşlar, çantayı tamamladım. Çantayı astarsız olarak da kullanabilirsiniz. Astarlı kullanmak isterseniz astar da dikebilirsiniz. Bu çantada olduğu gibi. Bunun için kumaşı ikiye katlıyorum. Üzerine çantayı yerleştirip kalıbına göre etrafından çiziyorum. Çizdikten sonra kenarlardan 1 santimetre kadar dikiş payı kesiyorum. Sonra makinede dikiyorum. İsteyen elle de dikebilir. Astarın çantaya monte işlemini makinede veya elde yapabilirsiniz. Ben makinede dikiyorum. Bir paylaşımın daha sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşça kalın.